Polisler şu an evimin duvarını balyozlarla parçalıyor. Ustalar duvarı kırdıklarında içeriden gelen o korkunç şeyi görüp kaçtılar. Neden mi? Çünkü aylardır odamdan tam yastığımın arkasından gelen o tırmalama seslerinin sebebi fareler değildi. Başımın sadece 10 santim ötesinde o duvarın içindeki karanlık boşlukta yaşayan, aranan bir seri katildi. Ve en korkuncu, ben ona sus dediğimde o bana itaat etmişti. Bu otobüs nereye gidiyor? Bu otobüs yalnızca kabuslar durağına gider. Peki o zaman. Emin misin? Evet, sanırım. Her şey bu eski gotik mimariyle apartman dairesine taşındığım o yağmurlu Kasım haftasında başladı. Kirası şehrin bu kadar merkezi bir yeri için şüphe uyandıracak kadar ucuzdu. Emlakçı, eski kiracı aceleyle çıktı demişti. O an bunun üzerinde durmamıştım. Odalar genişti, tavanlar yüksekti ve en önemlisi yatak odamda devasa antika bir gömme dolap vardı. Tam bir yeni başlangıç eviydi. Ya da ben kendi mezarımı kiraladığımı bilmeden öyle sanıyordum. İlk duyduğumda saat gecenin 3'ünü geçiyordu. Dışarıda fırtına vardı. Rüzgar eski pencereleri zorluyordu. Yatağımda dönüp duruyor, yeni eve alışmaya çalışıyordum. Ve o an evin tüm o doğal gürültüsünü, rüzgarı, yağmuru, hatta kendi nefesimi bile bastıran o sesi duydum. Duvarın içinden geliyordu. Tam yastığımın hizasından. Sanki biri uzun, kirli tırnaklarını alçının arkasındaki tuğlalara sürtüyor, kendine bir yol açmaya çalışıyor gibiydi. Eski bina dedim kendi kendime. Borular genleşiyor ya da ahşap esniyor. İnsan beyni böyledir değil mi? Korkunç olanı rasyonelleştirmeye çalışır. Çünkü gerçeği, duvarın arkasında canlı bir şey olduğu gerçeğini kabul etmek, delirmek demektir. Yorganı başıma çektim ama o ses, o ritmik tırmalama o gece sabaha kadar beynimin içinde yankılandı. Sesler sadece başlangıçtı. Asıl işkence uyumaya çalıştığımda, bilincim kapandığında başlıyordu. Gecelerim artık huzurlu bir uyku değil, dehşet verici birer nöbetti. Ve daldığım o kısa, huzursuz anlarda karabasanlar beni bekliyordu. Hep aynı rüya. Yatağımda yatıyorum ama hareket edemiyorum. Üzerimde tonlarca ağırlık var. Göğsüm eziliyor ve odanın en karanlık köşesinde, o devasa gardırobun yanında uzun, kapkara, şekilsiz bir gölge duruyor. Yüzü yok, gözleri yok. Sadece duruyor ve o olmayan gözleriyle beni izliyor. Uyanmak için çırpınıyorum, bağırmak istiyorum, git demek istiyorum ama sesim çıkmıyor. Boğazımdan sadece boğuk hırıltılar dökülüyor. Sabahları kan ter içinde, boğazım yırtılırcasına bağırarak uyanıyordum. Ama en kötüsü, uyandığımda o izlenme hissinin geçmemesiydi. Sanki o gölge rüyamdan çıkıp odanın bir köşesine, o dolabın arkasına saklanmış gibiydi. Meğer bilinçaltım, uyanık zihnimden daha zekiymiş. Meğer bana bağırıyormuş. O gölge bir rüya değilmiş. O her gece başucumda dikilen, nefesimi dinleyen gerçeğin ta kendisiymiş. Ve sadece geceleri de değil, gündüzleri, o sessizliğin içinde evimin bana ait olmadığını hissetmeye başladım. Her şeyi milimetrik olarak yerli yerinde bıraktığıma yemin edebilirdim. Ama akşam yorgun argın döndüğümde, küçük, neredeyse fark edilemeyecek ama zihnimi kemiren detaylar değişmiş oluyordu. Bir gün mutfak tezgahında bıraktığım yarım elmanın yerinin değiştiğini fark ettim. Başka bir gün banyodaki diş macununun kapağının açık olduğunu. Unutkanım dedim. Çok çalışıyorum, yorgunum dedim. Kendi zihnimle savaşmaya, kendi hafızamdan şüphe etmeye başladım.
Oysa delirmiyordum. Üçüncü haftanın sonunda o tırmalama sesi beynimi kemirmeye, sinirlerimi bir keman teli gibi germeye başlamıştı. Artık evde sessizlikten kaçmak için her yolu deniyordum. Televizyon hep açıktı, müzik hiç susmuyordu. O gece Adrian Walser'ın o meşhur kan donduran radyo tiyatrosunu, Kargaları açtım. Sesi sonuna kadar kökledim. Hikayeyi bilenler o dehşeti hatırlar. İnsanların gözlerini oyan, zihinlerini ele geçiren kuşları anlatır. Odanın içi kanat sesleri ve o boğucu atmosferle doldu. Amacım korkmak değildi. Amacım o lanet tırmalamayı, o duvarın arkasındaki varlığı bastırmaktı. Ama bir an radyodaki o kaotik çığlıkların arasında o tırmalama sesinin ritim değiştirdiğini, şiddetlendiğini fark ettim. Sanki duvardaki şey radyo tiyatrosunu dinliyor. O korku hikayesinden zevk alıyor ve ona tırnaklarıyla eşlik ediyordu. Bu artık fazlaydı. Korku yerini saf, kontrolsüz bir öfkeye bıraktı. O an mantığım devre dışı kaldı. Yataktan bir hışımla bir hayvan gibi fırladım. Yumruğumu o duvara, tam sesin geldiği o lanetli noktaya olanca gücümle geçirdim ve avazım çıktığı kadar boğazım yırtılırcasına bağırdım. Yeter artık, sus, beni rahat bırak. Ve o an dünya durdu. Ses bıçak gibi kesildi. Bir farenin telaşlı kaçışma sesi yoktu. Boruların gıcırtısı yoktu. Sadece mutlak, itaatkar, bekleyen bir sessizlik. O an aptalca, çocukça bir zafer hissiyle doldum. Haşereyi korkuttum. Sonunda kazandım. Geri yatağa döndüm ve o ölümcül sessizliğin içinde duvarın hemen arkasındaki o şeyle aramızda sadece birkaç santim varken huzurla bir bebek gibi uykuya daldım. O gece hayatımdaki en büyük kumardan sağ çıktığımı ancak günler sonra o duvar yıkıldığında anlayacaktım. Bir hafta sonra apartman yönetimi o duvarın binanın ana kolonuna erişimi engellediği gerekçesiyle sökülmesi gerektiğini söyledi. Ustalar geldi, ben işe gittim. Öğle molasında telefonum çaldı, arayan ustabaşıydı. Sesi titriyordu. Daha önce hiç duymadığım bir tonda, "Hanımefendi," dedi. "Biz işi bıraktık. Polis çağırdık. Buraya gelmen lazım. Hemen." Taksiye atlayıp eve nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Binanın önü polis araçlarıyla doluydu. Merdivenleri ikişer üçer çıktım. Dairemin kapısı sonuna kadar açıktı ve içeri girdiğimde o tanıdık ama bu sefer 1000 kat daha yoğun, genzi yakan o ekşi koku yüzüme bir tokat gibi çarptı. Gardırop sökülmüştü. Duvar paneli yerdeydi ve orada binanın iki dairesi arasında kalan o dar, karanlık, tozlu boşluk ağzını açmış bana bakıyordu. O boşluğun dibinde bir yuva vardı. Yatak dediğim eski, gri, insan kiriyle kaplanmış bir battaniye yığını. Etrafta boş su şişeleri, küflenmiş ekmek kabukları ve en kötüsü insan atıklarıyla dolu ağzı bantlanmış siyah poşetler. Bir insan o daracık, havasız, zifiri karanlıkta tam 3 aydır bir solucan gibi yaşıyordu. Ama midemi asıl bulandıran o yatak değildi. Bir polis memuru eldivenli eliyle tuttuğu bir delil torbasıyla yanıma geldi. Yüzü bembeyazdı. "Bunu yatağının içinde bulduk," dedi. Torbaya baktım. İçinde paslanmış eski bir metal parçası vardı. O benim taşındığım ilk gün kaybettiğimi sandığım yedek anahtarımdı. O an beynimde şimşekler çaktı. Dizlerimin bağı çözüldü. O mutfaktaki yer değiştiren eşyalar, açık kalan kapılar. O adam sadece duvarda yaşamıyordu. Ben her gece derin bir uykuya daldığımda, belki de o anahtarı kullanarak sessizce duvarın içinden çıkıyor, evimin içinde, benim odamda geziyordu.
Ben savunmasız bir şekilde yatarken o başucumda dikiliyor, beni izliyor, belki de saçlarıma dokunuyordu. İstese boğazımı kesebilirdi, yemeğime zehir atabilirdi ya da bana hayal bile edemeyeceğim şeyler yapabilirdi. Tam 3 ay boyunca bir sapıkla, bir katille aynı evi, aynı havayı, aynı hayatı paylaşmıştım. Ama asıl dehşet bu değildi. Memur fenerini kaldırdı ve boşluğun iç yüzeyine, tam yatağımın başucuna denk gelen yere. Alçı dikkatlice kazınmıştı. Küçük bir delik. O gece. Ben duvara vurup "Sus!" diye bağırdığımda o susmuştu ama uyumamıştı. O deliğe gözünü dayamış, nefesini tutmuş, benim öfkeli yüzümü izliyordu. Benim uykuya dalmamı bekliyordu. Ve ben bir katilin nefesini dinleyerek uyumuştum. Polis adamı o gün o boşlukta bulamadı, kaçmıştı. Ama parmak izlerinden kimliği tespit edildi. Aranan azılı bir suçlu bir kadın katiliydi. Kurbanlarını haftalarca izleyen, onlarla oynayan bir hasta. Aylar geçti. O evden taşındım. Başka bir şehre, başka bir hayata kaçtım. Terapiler, ilaçlar, unutmaya çalıştım. Kendimi güvende hissetmeye başlamıştım. Ta ki o geceye kadar. Yeni evimdeydim. Televizyon açıktı. Bir son dakika haberi geçti. Şehir hapishanesinde büyük yangın. Karışıklıktan yararlanan 3 tehlikeli mahkum firar etti. Ekranda beliren fotoğraflardan biri oydum. O solgun, ifadesiz yüz. Kalbim duracak gibi oldu. Ama sonra o çok uzakta dedim. Beni bulamaz. Televizyonu kapattım, yatağıma gittim. Gözlerimi açtığımda yataktaydım. Ama hareket edemiyordum. Ellerim ve ayaklarım yatağın başlıklarına sıkıca bağlanmıştı. Ağzımda bir bant vardı. Odanın içi zifiri karanlıktı. Sadece köşedeki sandalyede oturan bir silüet vardı. O tanıdık, ekşi koku burnuma doldu. Sandalyedeki silüet yavaşça ayağa kalktı. Yatağa doğru yaklaştı. Yüzüme eğildi. Nefesi yüzüme çarpıyordu. Elindeki bıçağın soğuk metalini yanağımda hissettim. Ve o an, aylar önce duvara vurduğumda susturduğum o ses kulağıma fısıldadı. O gece bana sus demiştin. Şimdi sıra bende. Şşş. Oyun yeni başlıyor. Neden? Neden? Neden?